Merhaba arkadaşlar. Bugün ele alacağımız mesele felsefede yöntem tartışmaları meselesi. Özellikle toplum bilimlerinin yöntemi, konuları 100 yıllık bir süre içerisinde problem olduğu için ona yönelik belirli düşünceler etrafında şekillendirilmeye çalışılacak. Yani felsefedeki yöntem meselesini ilkin 20. yüzyıldaki kimi akımlar üzerinden ele alıp sonra biraz daha geriye dönüp Platon, Descartes hattında bir şeyler söyleyeceğim. 20. yüzyılda özellikle 3 ana yöntem bakımından 3 ana felsefi düşünce şekilleniyor. Birincisi 19. yüzyıldaki pozitivizmin devamı niteliğinde görülebilecek olan bir şekilde analitik felsefenin temelini oluşturan mantıkçı pozitivizmin yöntem anlayışı var. Daha ziyade bilim olanla bilim olmayanı ayıran, dolayısıyla da bilim olanı temeli alan ve bilimlerin yöntemini bir şekilde kabul eden bir anlayış. Burada felsefe daha ziyade bilim önermelerinin çözümlenmesi, analizi işine dönüştürülmüş oluyor. Yani yöntem bilimde ortaya konmuş doğru ya da yanlış olabilecek olan önermelerin ya da doğru olan önermelerin çözümlenmesi işi olarak düşünülüyor. Yani felsefe Wittgenstein temelinden de hareketle bir etkinlik olarak göz önünde bulunduruluyor. Dolayısıyla da mantıkçı pozitivist anlayışa göre bilim olmayan her şey metafizikte dahil olmak üzere, metafizik özellikle anlamsız ve boş konuşmaya dönüşmüş oluyor. Bu özellikle 19. yüzyılda geliştirilmiş olan pozitivist anlayışa karşı olarak da iki temel akımın ortaya çıktığını görüyoruz. Birisi hermeneutik, diğeri de fenomenoloji akımı. Hermeneutik akımı özellikle 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında Alman filozof Wilhelm Dilthey tarafından formüle edildiği şekliyle önemli bir yöntem ilkesi getiriyor karşımıza. Doğa bilimlerinin yöntemini aynı şekilde toplum bilimlerine ya da insan bilimlerine taşıyan pozitivizmin aksine ya da ona karşıt olarak toplum bilimlerinin Dilthey'in adlandırmasıyla tim bilimlerinin yönteminin artık doğa bilimlerindeki gibi açıklama değil, öznenin kendisi ve nesnesi aynı olan yani insan olan toplum bilimlerinde anlama yöntemiyle ilerlemesi gerekliliğini düşünüyor. Yani toplumları ya da toplumsal ilişkileri, insani ilişkileri, insanların ortaya koydukları ürünleri artık açıklama yoluyla değil de anlama yoluyla ortaya çıkarabiliriz ya da ortaya koyabiliriz. Anlamak için ise bir yöntemsel ustalık gerekiyor. Bu ustalık ya da sanat, tekne, hermeneutik olarak nitelendiriliyor. Yani yorumsama, yorumlama sanatı olarak nitelendiriliyor. O Hermes kaynağından hareketle. Dolayısıyla da belirli anlamda insanla ilgili olan tüm bilimlerin epistemolojik temeli sağlanmaya çalışılıyor. Fenomenoloji de yine aynı şekilde pozitivizme karşı olarak anlamı anlamaya yönelik bir betimleme etkinliği olarak karşımıza çıkıyor. Naif, pozitivist ya da doğalcı bakışın karşısında fenomenolojik bir tavır almak gerekliliğini ortaya koyuyor fenomenoloji. Bu fenomenolojik tavır çerçevesi içerisinde de fenomenlere ya da bilinç içeriklerine yöneliyor. Onları bize göründüğü şekliyle betimleyerek anlam boyutunu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yani bendeki anlamı ortaya çıkarmaya çalışıyor. Böylece de buradan yani bu anlamını anlama noktasından hareketle de öznel temelde de olmak üzere bir nesnellik yakalanmaya çalışılıyor. Bu üç ana akıma karşı olarak da 20. yüzyılın son çeyreğinde yönteme karşı düşünceler geliştirilmiştir. Yani yöntemi temel almayan düşünceler. Bunları genel olarak post yapısalcı, postmodern filozoflar olarak nitelendirebiliriz. Bunlar felsefede düşüncenin bir yöntemle açıklanması ya da yöntemle ortaya konması düşüncesini baştan reddediyorlar zaten. Belirli uygulamalar gerçekleştirseler de mesela Derrida'nın yaptığı gibi dekonstrüksiyon uygulaması vesaire, dekonstrüksiyonun kendisi. Ama bunları kesinlikle bir yöntemsel ilke olarak düşünmüyorlar. Dolayısıyla yönteme karşı, yönteme aykırı bir boyuta gelmiş durumda düşünce 20. yüzyılın sonunda. Şimdi bu çerçeve yani hem yöntemle olması gerekliliği hem de yönteme karşı olunması gerektiği düşüncelerin hakkında karar verebilmek için biraz geriye gitmek gerekiyor. Bu konuşmada ilkin Platon'un yönteme ilişkin düşüncesine bakacağız. Orada da özellikle yöntemin tam da Yunanca kelime kökeni bakımından metodos, meta ve odos kelimelerinin birleşimiyle ortaya çıkan anlamına yöneleceğiz. Yani belirli bir yolu adım adım yürümek, yolu bir sonraki adımı göz önünde bulundurarak kat etmek olarak düşünülüyor. Platon'un diyalektik yöntemi tam da böyle bir yöntem. Yani belirli bir yolu adım adım yürüme yöntemi. Mağaradan güneşe doğru gidiş de bunu bize gösteriyor. Bu çerçeve içerisinde diyalektik yöntemin çeşitli usullerini de ortaya koymuş oluyor Platon. Ama bu çerçeveyi koruyarak bu usullerden birisi de ayrımlar yapma dediğimiz işin kendisi. Filozof ayrımlar yapar. Ayrımlar yaptıktan sonra da çeşitli karşılaştırmalar yapar. Aynı olanı ayrıymış gibi, ayrı olanı da aynıymış gibi görüp değerlendirir. Dolayısıyla ayrım yapabilme felsefenin temel usulü ya da yöntemi olarak düşünülebilir. Benzer hatta
Descartes'ta ama bir farkıyla ortaya çıkacak olan yöntem anlayışı Descartes'ta karşımıza çıkıyor. Descartes'ta dörtlü yöntem adımı olarak şüphe, analiz, sentez ve sağlama adımlarından oluştuğunu görüyoruz. Son 3 saydığımız matematiksel yöntemin ya da matematikte kullanılan yöntemin felsefeye aktarılması olarak görülebilir. Ama ilki şüphe yöntemi bize şöyle bir bakışı sağlıyor yöntem konusunda. Öncelikle belirli bir kesinliğe ulaşmadan önce, yani açık ve seçik bir şeyleri görmeden önce her türlü ön yargıyı bir tarafa bırakarak işe başlamamız gerekir. Bu işte okullarda bize öğretilmiş olan şeylerin şüpheli sayılmasından doğrudan duyularımın tanıklığına dair şüpheler şeklinde de devam eder. Dolayısıyla hiçbir şeyi, hiçbir ön kabulü baştan kabul etmeme durumu söz konusu. Bu çerçevede de şöyle bir sonuca varacağız. Evet, yöntemsiz bir şekilde ilerlemektense yöntemli bir şekilde ilerlemek gerekir felsefe anlamda. Aynı zamanda felsefe bir şekilde doğa bilimlerinin yanında ortaya çıkan ama ondan farklı bir alana sahip olan bir toplum bilimleri için epistemolojik temel sağlayabilir. Ama kendisi de yöntemli bir şekilde düşünceyi yürütme, götürme işi de gerçekleştirir. Düşünmenin ama bu yöntemin düz bir ana hat içerisinde gittiği anlamı çıkarılmaması gerekiyor. Düşüncenin yolları çatallanır, düşünce yolları çatallanan bir bahçe gibidir diyeceğiz. Sonunda da şöyle bir şey varacağız. Descartes'e destek alarak bu yolları çatallanan bahçeye, yani düşünmenin adımlarına girmek demek aynı zamanda buraya önyargısız girmek demektir. Yani her türlü ön kabulden sıyrılarak girmek demektir. Bu da felsefenin baştaki idealine, yani eleştirel tavra geri dönüş anlamı taşımaktadır. Bugün artık bu yöntem düşüncesi çerçevesi içerisinde öncelikle şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor her birimizin. Yani mesela sürekli tartışılan bir mesele var. Türkiye'de felsefe yapılmıyor, Türkiye'den filozof çıkmıyor vesaire. Bunun nedenlerini ortaya koyarken bizim bu önyargısızlık ilkesini temele almamız ve eleştirel bakışı geliştirmemiz gerekliliğini göz önünde bulundurmamız lazım. Onun için de belirli sorunlara, belirli olaylara ve belirli metinlere eleştirel yaklaşabilmemiz gerekiyor. Bunun için de o eleştirel yaklaşımla, sorgulayıcı tavırla onlara yönelmemiz gerekiyor. Özellikle de otorite olarak kabul edilen metinlerin kendisini otorite olarak görmenin ötesine geçip ona hakkını da vererek ele almamız gerekiyor bir metni okurken. Burada filozofların otoritesinin de mutlak otoriteler olmadığını görmek gerekiyor. Yani Orta Çağ'da Aristoteles'in otorite olarak görülmesi, Rönesans'ta Platon'un otorite olarak görülmesi, günümüzde de başka filozofların otorite olarak görülmesi. Filozofları mutlaklaştırmamak gerekiyor. Filozofların hakkını vermenin bir yolu onların düşüncelerini eleştirel bir sorgulamadan geçirmekle olur. Bunu yapabildiğimiz ölçüde biz düşünmenin yollarına girmiş olacağız. Sonucunda bu düşünmenin yollarında ortaya çıkacak olan şeyler felsefi düşünce olacaklardır diye düşünüyorum. Bütün bunları konuşmamızda detaylarıyla birlikte ele almış olacağız. Teşekkürler.